Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz etek modelinin, askılı etek modelinin yapımını paylaşacağız. Eteğimizin modeline şöyle bir göz atalım bakın. Şöyle biraz çekiştireyim. Görün modelini gayet şık, çok güzel, çok tatlı bir modeli var. Çıtı pıtı bir modeli var. Eteğimize bel kısmından başlıyoruz. Bel kısmında böyle trabzanlardan oluşan bir lastik bölümümüz var. Daha sonrasında da belden aşağıya örneğimizi uyguluyoruz. Etek kısmımız bittikten sonra da bu bağcık kısımlarını yaparak eteğe monte ediyoruz arkadaşlar. Eteğim 1-2 yaş için uygundur. Eteğimin ölçülerini vereyim size. Videonun içerisinde sıra sayısını veriyorum arkadaşlar. Burada sadece ölçülerini vermek amaçlı sizlere gösteriyorum. Evet, 25 santimlik bir ölçüsü var. Bağcık kısımlarımı da 50 santim olarak yaptım. Yine onda nasıl ölçmeniz gerektiğini ve sıra sayısını yine videomun içerisinde bulabileceksiniz. Modelimiz bu şekilde. Modelimde kullandığım ipim, şöyle göstereyim bakın, Kartopu Baby One, şöyle yapayım, Kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre anti-blink özelliğe sahiptir. Kodu da K1763. Toplamda 2,5 adet ip kullandım bu eteğim için. 2 tane düğmemiz var. Tığ olarak da şöyle göstereyim bakın, 5 numara 3 milimlikte bir tığ kullandım. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz askılı eteğimizin yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz. Toplamda 12 tane zincir çektim. İpime doluyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve dördüncüye trabzan yapıyorum. Burada bakın 2 tane trabzanım oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane trabzan yaptık. 10 trabzanım benim. Bakalım kaç santime eşit? 4 santime eşit. Bel kısmımız 4 santim oldu. Daha geniş örmek isterseniz eğer zincir sayınızı artırıp daha geniş yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Hemen bakın. Şöyle ilmeklere batmıyorum. Şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Bakın şu arka kanatları var. Şu kısımlar. Bu kısımlara batacağız. Bu kısımlara trabzan yapacağız. Bakın bir zincir çektim. Hemen zincirimin hemen dibindekinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Yanındakinin belinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Bakın hep arka kanatlarından alarak yapıyorum. Arka kanat. Yine arka kanadından alıyorum. Sayacağız, 10 tane olacaklar. Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, döndürüyorum. Bir zincir çektim. Yine şöyle göstereyim. Dibine, hemen dibinde arka kanadından alıyorum. Hep arka kanatlarından alarak lastik kısmımızı öreceğiz arkadaşlar. Şimdi evet. Bir sayalım, eksik olmasın. 2, 4, 6, 8, 10.
Ve şu sondakini de alacağım. Şurada bir hata yaptım galiba. Bakıyorum. Evet. Evet, 10 tane oldu. Pardon arkadaşlar, zaten 10 taneydi. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 taneydi. Kusura bakmayın. Yine dibine evet, bu şekilde etek boyu, etek bel ölçüsü 50 santim olana kadar yapacağım. Ölçerken de şöyle birazcık çekiştirerek ölçeceğiz arkadaşlar. Çekerek ölçeceğiz. O kısmı zaten söyleyeceğim. Ben yapayım. Gelin ölçelim beraber. Nasıl ölçmemiz gerektiğini de görürsünüz. 50-51 santim gibi yapacağım. Şöyle 1-1,5 yaş gibi olacak benim etek ölçüm. O kısma kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben bel kısmının lastiğini yaptım. Şimdi ölçerken nasıl ölçeceğiz gösterecektim size. Şimdi şöyle koyuyoruz ve şu lastiği bakın çekiştirerek, şu şekilde çekiştirerek ölçüyorum. Sizler de çekiştirerek ölçün. 51 santime denk gelene kadar ördüm. Şu şekilde çekerek birleştirin. Şimdi kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra örmüşüm. Şimdi bu iki ucu birleştireceğim. Bakın şöyle döndürüyorum. Şuradan ilmeğimi çektim. Tekrar göstereyim. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle daha kolay olacak. Diğer tarafa yaptım. Şimdi şöyle içinden çıkardım. Tekrar batıyorum. Karşıdaki ilmeğimi batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Yanındakine, karşıdaki ilmeğime bakın. Şöyle karşılıklı olarak ikisini aldım. İçinden çıkardım. Buradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Çıkardım. Buradaki ilmeğimden, şuradaki ilmeğimden alıyorum. Çıkardım. Başa kadar böyle geliyorum. Şu sonda da yine aldım. Evet, şimdi döndürdüm. Bu kısmını kullanacağım. Yani birleştirdiğim yeri değil. Şimdi bir sıra sık iğne gideceğim arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle bir tane zincirimi çektim. Şöyle yanına sık iğne. Sık iğne. Bakın. Şöyle boşluklara, şöyle boşluğa değil arkadaşlar, şu zincirleri, çok büyük bir boşluklar oluşsun istemiyorum. Şuraya bu şekilde ilerliyorum.
Bir sıra böyle sık iğnemizi gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yaptım. Şimdi diğer numaralı tığımı alıyorum. Bir kalın numaralı tığımı alıyorum. Siz aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben daha böyle dökümlü dursun diye, daha bol bol dursun diye bu numarayı aldım. Şimdi öncelikle bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye 1 aynı yere 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere trabzan. Şöyle göstereyim, bakın. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir ve yine aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doladım. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şurada şu kısımla birleştiriyorum. Döndürdüm. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Şimdi burada bakın, boşluk var. Bu boşluğa trabzan yapıyorum. Yani şu bir zincir çekip hani 3 trabzan bir zincir çektiğimiz yerler var ya, o kısım arkadaşlar. Bakın buraya. 2 3 4. Yani eteğinizi ters döndürerek yapıyorsunuz. Şöyle düz bir şekilde ilerlemiyoruz. Ters döndürerek yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şuradaki diğer bir zincir çekmiş olduğum yerdeyim. 1 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Şuradaki bakın şu dolgulu yerin bir zincir çektiğim yer. Hep dolgularımızı buralara yapacağız artık. Aynı yere 3 tane yapıyorum. Bir zincir ve tekrar aynı yere bir tane yaptım. İki, 3 bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Gayet kolay.
Şimdi şurada bir tane zincir çekmiştik. Bu bir zincirle birlikte birleştirdim. Tekrar döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi de bu tarafa doğru, yani eteğimin düz kısmına doğru gidiyorum. Ve yine şu bir zincir çekilen yere 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan yaptım. Bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Yani 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan şeklinde bu sırayı da devam ettirelim. Bir üst sırada bu 3 trabzanı artıracağız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine şu bir tane çekmiş olduğum zincirle birlikte birleştiriyorum. Bir zincir çektim, döndürdüm. İpimi doluyorum. Şu yuvaya bakın, bir zincir çekmiş olduğum yuvaya bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine yine 1, yani şu bir zincirli yuvalara 2 3 4 trabzan, bir zincir ve 4 trabzan, bir trabzan, 4 trabzan, bir zincir ve bir trabzan, aynı yere tekrar geçiyorum. 1 2 3 4, bir zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan. Evet, artık bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 4 trabzan olacak şekilde etek kısmımıza devam ediyoruz. Artırma sebebim arkadaşlar, böyle dökümlü durmasını istediğim için etek kısmının dümdüz ilerlesin istemedim. Bakıyorum hemen. Evet. Bu şekilde ilerleteceğim uzunluğunu. Bakın. Gayet güzel. Bel kısmı da yine açılabiliyor. Giydirirken zorlanmazsınız. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Uzunluğunu kaç sıra yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Ben de yapayım. Sizler de devam edin. Sonrasında zaten bir saniye sonra buradayım. Arkadaşlar, etek kısmını tamamladım. Toplamda şu örnekli kısımdan buradan ilk başlangıcından dibe kadar 17 sıra ördüm. 17 sıram kaç santim? Bunu da yine sizlerle paylaşayım. 20 santim, şöyle görün, 20 santimlik bir etek boyu ördüm. Bel lastiğinden itibaren de 25 santim arkadaşlar. Benim için yeterli bir boy ölçüsü. Daha uzatmak isterseniz yine devam edin veya daha kısa örmek isterseniz daha az örün. Yapacağım ölçülere göre uygun bir ölçü benimkisi. Şimdi bu eteğimizin bağcıklarına geçelim arkadaşlar. Bağcıklarını yapacağız. Ben bağcıklarını yapıp dikeceğim. Şöyle bir tanesini bakın yaptım. Bir taneyi yaptım. 50 santimlik bir ölçüsü var. Ölçerken de bakın şöyle çekerek ölçmenizi öneriyorum. Şöyle çekerek ölçerseniz, çünkü çocuğa giydirildiğinde zaten esneyen bir model olduğu için esneyecek. Bol olmasını istemediğim için çekerek ölçün. 1-2 yaş için uygun bir boy ölçüsüdür. Şimdi diğerini de beraber yapalım isterseniz, nasıl yaptığımı. Bu bağ kısmında da yine etekte kullanmış olduğum modeli uyguladım. Öncelikle başlangıç için 10 tane 12 tane zincir çekeceğim. Dediğim gibi ben iki parça olarak örüp sonrasında bunu eteğe dikeceğim. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çektim.
Evet, bu 12 trabzanımın üzerine toplamda 10 tane trabzan yapacağım. 3, dördüncüden başlıyorum. 2 tane trabzanım olmuş oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın bunda da yine 10 tane yapmıştım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 10 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine yine trabzan yapıyorum. Bir tane. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir zincir. Tekrar aynı yere trabzan. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 3, bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Yine 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan. Şuradaki ilk boşluğa yine 1, 2, 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Yani etek kısmında uygulamış olduğumuz modelimizi bağcıklara uyguluyoruz. Bu şekilde kaç yaş yapıyorsanız eğer o kadar örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi benim 50 santimim kaç sıra olmuş? Bunu da yine size söyleyeyim. Bir sıra trabzan ördüm. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 37. 37 sıra örmüşüm. Bunda yine 37 sıra örüp sonrasında bunları buraya nasıl monte edeceğiz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örüp gelelim. Evet. 2 tane ördüm. 2 tane bağcığımız var. Şimdi öncelikle şu düğmelerimizi ön kısmına bir dikelim. Evet. Şöyle 2 tane büyük düğmem var arkadaşlar. Şöyle bunları buraya dikeceğim. Evet. Şöyle arkada da bir düğüm yapalım. Sökülmesin diye. Şöyle ipimizi yürütelim arkadaşlar. Evet, diğer düğümümüzü de şöyle dikelim. Eşit olmasını istiyorum kenarlardan. Şimdi düzenleyeceğiz eteğimizi. Şöyle bakıyorum 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, şuraya dikeceğim. Şu yazıları şöyle düzenliyorum. Evet. Şimdi yine bunu da buraya dikelim. Çapraz bant yapacağım. Siz istediğiniz şekilde ister düz ister çapraz nasıl isterseniz o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da şöyle yürütelim. Düğüm yapalım ve yürütelim. Evet. Evet, şimdi düğmelerimizi diktik. Bağcıklarımı alıyorum. Trabzan kısımları arkaya kalacak. Şu bitiş yerindeki düz kısım önde. Bakın örgümün düz yüzü önde. Şöyle bunları takıyorum. Diğerini de yine aldım. Bunu da yine düz yüzü önde. Evet. Bu şekilde taktık. Şimdi eteğimizi döndürüyoruz arka kısmını. Bakın önler düz. Arkalar çapraz gelecek. Yani bunu buraya dikeceğiz. Dikelim. Tabii dıştan dikmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle iç kısımdan dikeceğim. Şöyle.
Sağlam dikin. Ben yine geri döneceğim. Şöyle diktim. Evet. Şöyle döndüreceğim arkadaşlar iç kısmından. Evet. Sağlam olması önemli. Daha sonra şöyle içinde yürütelim bunu. İyice yürüttükten sonra kesiyoruz. Şimdi bakın arkası çapraz bu şekilde. Bu tarafını diktik. Şimdi diğer tarafına geliyoruz. Diğer tarafı da öbür tarafa dikeceğim. Bakın bu şekilde, bunu da yine bunun üzerinden alıyorum ve buraya dikeceğim. Şu trabzan kısım, örnek kısım üstte gözükecek, trabzanlı kısım. Evet. Şöyle. İyice buraya sabitliyoruz. Şöyle çekin arada. Sağlam olsun. Evet. Bunu da yine şöyle içte yürütelim. İyice yürütün. Sonrasında kesin. Şöyle ben yapayım, sonra yürütürüm arkadaşlar uzunca. Evet, bakın arkası çapraz şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şöyle ön kısma çeviriyorum. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Bağcıkları gerçekten çok yakıştı modele. Çok tatlı, güzel bir modelimiz oldu. Böylelikle sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar yapımını. Dilerim beğenirsiniz ve kolaylıkla yapmışsınızdır. Gerçekten çok kolay bir model. Yani dolgu sadece trabzanlardan, trabzan dolgulardan oluşmakta. Yine bağcık kısımlarımız da yine aynı şekilde güzel bir hava kattı, güzel bir şıklık kattı. Burada istediğiniz düğmeleri kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Evet arkadaşlar, tüm yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.